Arkadaşlar yaklaşık 7 saatlik bir yoldan geldik ve saat gece şu an 1:30. Arkamızda görmüş olduğunuz otelde kalacağız ve o yeri bulmaya çalışacağız. O hastaneyi bulmaya çalışacağız. Gerçekten bizim için zorlu olacak. Geceyi burada geçireceğiz. Arkadaşlar ne yazık ki araç yine arıza verdi. Berk hatası veriyor. Elektroniğinde bir sıkıntı var. Bilgisayarı çalışmıyor. Bu gördüğünüz sigortalar, bunlardan bir tanesi çalışmıyor ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Ve elektroniği çalışmadığı için aracın şu an tamamen bütün sistemleri kilitlenmiş durumda. Mekaniğini de çalıştırıyoruz. Vites bile değiştiremiyoruz. Arkadaşlar ve şu an dediğim gibi 2 gündür yoldayız zaten. Otelde kaydı kestik, göstermiştik size. Ve şu an neredeyiz Berk? Rusya'dayız. Arkadaşlar şu an Rusya'dayız. O akıl hastanesini bulmaya çalışacağız. Berk'in bazı istihbaratları var. Bakalım bizi neler bekliyor. Aha, burası galiba Ha? dediği yer. Bura mı? Aynen, ormana girilen yer burası galiba. Aynen. İyi de burada hem sağ hem sola yol var. Tamam, öyle demişti zaten, sağ ve sola ayrılan yolda ormanın orada beni orada bekleyin dedi. Dur bakayım, arayayım ben şunu. Ana. Kadın bizi buradan mı alacak? Bakalım nasıl olacakmış. Добрый вечер, здравствуйте еще раз. Мы вот приехали вот там, где вы сказали, в лесу, мы направо заехали, ждем вас. Скоро буду. Что говорите? Скоро буду. Хорошо, хорошо, ждем, спасибо. Ne dedi? Yakında geleceğim diyor, bekleyin diyor. Buraya mı geliyormuş? Aynen buraya gelecek. Bakalım, şimdi buraya geleceğini söyledi. Kadın burada bekliyor. Aynen, kadın mı kız mı tam da bilmiyorum aslında. İnşallah adresi bulabiliriz ya. Nereden gelecek ki? Hiçbir fikrim yok. Burada 3 tane yol var zaten. Ne taraftan geleceğini bilmiyorum. Ya ormanın içinden gelmez herhalde. Bence de ormanın içinden Arabayla mı gelmemiş. geliyor? Hiç bilmiyorum ki. Şimdi geliyorum dedi. Ben yol tarafı... Ha, birisi geliyor. Ha? Bak, kadın yürüyor. O mu? Bence o. Tutsana mı? O mu? Allah Allah. Dan, добрый вечер. Oymuş. А там, получается, больница. Hastanedeki taraftaymış. Bu mu? Geldim sana. Aynen, kadının yüzü. Ben tripodu kurayım uzak. Tamam. Kamera kaydı almamıza izin verecek mi? Abi, ничего страшного, если мы все это будем снимать. Ну, только чтобы лицо мое не видно было. Хорошо, мы напишем. Suratımı göstermesiniz yeterli diyor. Tamam o zaman tamam. İstemiyorum. Tripodu kuruyorum. Что вам нужно интересно? Kayıtla Berk. Теперь, нам очень интересно, что там в этом больнице произошло. Мы слышали какие-то слухи, но что-то они слишком странные. Вы как в этом деле первые? Я сама же не знаю. То есть я знаю историю моей мамы. Мама мне рассказывала, что она там работала в 86 году. Şeyden bahsediyor. Daha önce annesinin o hastanede Sovyet Rusya döneminde 86 senesinde annesinin orada çalıştığından bahsediyor. Evet. Burada alacak hocam. Annesinin orada daha önce hemşirelik yaptığından bahsediyor ve psikoterapi tarzında bir hastane olduğundan bahsediyor. 120-140 insan orada yatmış o dönemde. 120-140. Evet, 120-140. Daha çok şizofreni hastalarının orada yattığından bahsediyor. Bu orada yaşayan insanların, yani yaşayan insanlardan kastım yatan hastaların bir kısmının daha önce insan öldürme suçundan da hani insan öldürme suçuna karışmış kişilerin de buraya yatırıldığını söylüyorlar. Bu hastanenin 86 yılından sonra Rusya SSR'in dağılmasından sonra kapatıldığını söylüyor. Kapatıldıktan sonra oradaki insanların bir kısmını, hani gücü olanlar, ailesi olanlar, onları özel kliniklere almışlar. Ailesi olanlardan bazıları da evlere almak istemişler. Evet. Evlerine götürmüşler. Buradaki insanlar alındıktan sonra içeride birkaç kişinin kaldığını söylüyor. Aynı zamanda buradaki hemşirelerin buraya birkaç kilometre
ötede bir köyde yaşadıklarını söylüyor. Bu köyün sadece oranın çalışanları için kurulundan bahsediyor ve bu alanın tamamen koruma altında olduğunu o dönemde ve bu alana kimsenin alınmadığını, tamamen kapalı bir alanı olduğundan bahsediyor. Yani hastane şu an o zamandan bu zamana tamamıyla kapatılmış. Evet. Kapatıldıktan sonra da bu alan artık insanların ulaşımı olduğu için buraya gelip bu hastanedeki her türlü malzemeyi insanlar toplamışlar, çalmışlar veya metal için satımlar yapmışlar. İçerideki malzemeler toplanmış diyorsun. Evet, içerideki malzemeleri toplamışlar. Хорошо, а что вы скажете насчет этот горящий свет там в одном комнате? Я точно не знаю, что там происходит. Ну, так говорят, что там живет тот человек, который убил ребенка маленького. Odada yanan ışıkla ilgili sordum. Tam olarak bilgisinin olmadığını ama orada çocuğu öldüren, çocuğu yiyen adamın yaşadığını söylüyorlar diye söyledi. Хорошо, скажите, пожалуйста, как мы дойдем до больницы? Как нам туда добраться? Ну, ребята, можете попробовать этой тропинкой. Ну, лучше... Ne, bu yol mu dedi? Aynen, hastaneye gitmek için bu yolu takip etmemizi ama dikkatli olmamızı söylüyor. Хорошо, тогда спасибо вам большое. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun süreden beridir araştırma yaptığımız ve sürekli olarak aradığımız bir vakaya gidiyoruz. Arkadaşlar, Rusya'da terk edilmiş eski bir akıl hastanesi var. Dünya çapında oldukça ünlü ve birçok haberlerde, internet sitelerinde ve Instagram gibi sosyal mecralarda görmüş olabilirsiniz. Bu akıl hastanesinde hiçbir şekilde elektrik yok, fakat her gece tek bir odasında ışık yanıyor. Ve olayın aslını birinci tekil şahıstan öğrendik. Videonun başına koymuş olduğumuz röportajdaki kadının annesi o akıl hastanesinde daha önce görevli bir doktormuş ve bize bildiği bütün her şeyi anlattı. İlerleyen dakikalarda zaten Emin Efendi'nin sesinden olayı tamamıyla duyacaksınız. Videoya başlamadan önce arkadaşlar, yıllardır üzerinde araştırma yaptığımız ve sürekli olarak aradığımız akıl hastanesini bulmamızın şerefine sizden 70.000 beğeni bekliyoruz. 70.000 beğeniyi bence hak ettik, çünkü kalktık ta sizler için Rusya'ya geldik. Berk de kalktı ta Ukrayna'dan Rusya'ya geldi. Çünkü çok fazla zaman ve emek harcadık buraya gelmek için ve asıl olay şimdi başlıyor. Videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir, gözden kaçırdığımız ve duyamadığımız birçok şey olabilir. İşte devreye burada siz giriyorsunuz. Hazır mısın Berk? Hazırım. Gidelim. Arabalar geliyor. Ne kadardır buradayız, ilk defa araba geçti değil mi? Evet, gerçekten çok kuş uçmaz bir yer. Ve neydi kadın, sen ileride patika bitiyor dedi. Devamında. Kadının ilerideki patikayı takip edin. Patikanın bittiği yerde çitler göreceksiniz. Evet. Çitlerden devam edin diye söyledi. Ve sonra akıl hastanesini göreceğiz. Evet. Arkadaşlar, bu gitmiş olduğumuz akıl hastanesi nasıl desem, çok büyük, ürpertici bir akıl hastanesi. Ben de gerçekte görmedim. YouTube'da bununla ilgili videolar bulamadım. Sadece birkaç fotoğraf var ve bu fotoğraflardan birisi sanırım bir filme ait. Onunla alakalı bir film yapmışlar. Ama bu akıl hastanesi gerçek. Kadının demesine göre 150 tane hasta varmış orada değil mi? Evet, 120-140 civarlarında hastanın yaşadığını söylüyor. Şizofreni, Evet. deli. Evet, şizofren hastalarının aslında daha ağırlıklı olduğundan bahsetti kadın bize. Ben şimdiden ürpermeye başladım. Çünkü yurt dışında paranormal olaylar çekmek çok farklı oluyor. Ne olacağını bilemiyorsun. Ana, ödüm koptu lan. Şu ilerideki kuş ödümü kopardı. O zaman arkadaşlar, biz burada kaydı keselim. Orman yoluna vardığımızda kayda gireceğiz. Berkeran tetikle kayıt için. Çantayı aldım. Kayda girelim mi? Kayıttayız. 15 dakikadır yürüyoruz ya. Can, ne zaman sana bir konu hakkında çok gerildiğimi bahsetsem o konunun içinde kendimizi buluyoruz. Bu orman çok geriyor beni ya. Hayatımda Rusya'nın bu bölgesine ilk defa geldim. Evet, Rusya topraklarında da güzel bir... Rusya'nın ayıları meşhurdur. Biliyorsun, logolarında bile ayılar var. Yani... Ve yanımızda nasıl silah getirmek bu sefer ya? Beni ayılardan çok eğer hastanenin içinde bahsettikleri adamla karşılaşırsak ne yapacağımızı endişelendiriyor. Arkadaşlar, evet, duyduğunuz detaya şimdi girmeyeceğim. Ama eğer hastaneyi bulmayı başarırsak orada da detayları söylerim. Hastanenin her gece tek bir odasında ışık yanıyormuş. Gittiklerinde de kimseyi bulamıyorlarmış. Hastane terk edildikten beri. Ve çocukların etini yiyen o adamın orada olduğu söyleniyor. Neden gideceğiz? Kadın patikayı takip edin, çitlere ulaşacaksınız demişti. Aa bak, burada patika o zaman belli, evet.
Devam edelim. Çok yorgunum ya. Karanlık varmadan hastaneye varmak istiyorum ama Ben de o karanlıkta Bilmiyorum. göremeyiz. Elimizde o kadar güçlü bir fener yok. Nasıl kaldı ya? bilmiyorum ama patika hala devam ediyor. Şuraya bak. Karınca yuvaları. Ve ilerisi yeşilken olduğumuz yer tamamen yanmış arkadaşlar. Ağaçlar falan yanmış ve kuraklaşmış burası. Şimdi kötü bir ürperti var. Sanki hastaneye yaklaştıkça ortam daha da kötüleşiyor gibi. Evet. Alabildiğince yeşil. Alabildiğince yeşil. Çok büyük ormanlar. Kaybolmamamız lazım burada. Nereden gidiyoruz? Burada patika bitiyor galiba burada. Çünkü baksana patika oradan geliyor böyle. Evet, bunu takip etmemiz lazım. Evet hastane gidiyor. Evet. Duydun mu Can? Bismillahirrahmanirrahim. O sesi duyduk, köpek havlamaları artmaya başladı. Köpekler de tedirgin galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra arkadaşlar bir ses duydum. Şu an çok tedirginiz ama nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Böyle kadın çığlığı desek kadın çığlığı değil, erkek bağırması desek erkek bağırması değil. Böyle tilkinin inlemesi gibi ama tilki sesi de değil, ikimiz de eminiz buna. Köpeklerin de bu kadar ses çıkartması çok ilginç bundan sonra. Hemen ardından köpekler, her dört yanımızdan köpekler ağlamaya başladı. Bir de Rusya'dayız yani ben daha önce Rusya'nın bu toprağına gelmedim ben. Ya ben de Rusya'da ilk defa bulunuyorum. Ukrayna'yı artık elimin avucu gibi biliyorum ama Rusya'da ayıların ve tilkilerin çok olduğunu duymuştum. Şişe kız bizimle beraber gelsin ya. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ayın şeyine baksana. Bugün tam kışık kıvamında. Allah'ım inşallah hastaneyi bulabilir. Artık tamamen karanlık üzere. Sanki boşluk var lan bunun altında. Evet, ben toprak da değil. Bu yumuşaklık çok ilginç. Tamam, sen bize yardımcı ol ya. Ama dünyada birlik yapıyoruz şu an. Rusya Federasyonu topraklarındayız ve dünyanın en çok bildiği devlet hastanesini bulmaya çalışıyoruz. Bismillah. Çit, kalın beton bir çit mi demişti? Ondan bahsetmedi. Sadece çit olduğundan bahsetmişti. Bak orada da bir şey var. Burada bir çit var. Aha, orada da çitler var. Orada da çitler var ve patika yol bitti. Evet. Bence çok yaklaşıyoruz artık. O ses ne lan? Ben yemin ediyorum hayatımda böyle ses duymadım. Yapıyor bak. Köpek sesleri. Çıkalım şuradan. Şu tepeye çıksak daha iyi değil mi? Bir yukarıdan bakalım. Aynen o yüzden diyorum. En azından köpek möpek gelirse görürüz. Hızlı ol kanka. Hızlı ol. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bu ışık havadan çok dikkat çekiyor. Seninkinden beyaz. Bismillahirrahmanirrahim. Orman koruyucuları falan da sıkıntı burada. Can dikkat et, kuyu var burada. Nerede? Burada. Hani lan? Bu ne ya? What? What? Oha yankıya bak. Oğlum ben buranın dibini görmüyorum ya. Ses. Allah için uzak dur. Ben Oğlum burası çökmesin bak. kanka o yüzden uzak dur dedim. Burada da var. Nerede? Burada. Yok, burası kapanmış. Ama burası çökebilir, bak buradan çıkmamız lazım Can. Nereden ineceğiz? Önüne çok dikkat et. Sikeyim, tövbe estağfurullah. Oha. Tövbe estağfurullah. Bu ne lan? Onun... Oğlum bu ne lan? Ya buranın altında ne var oğlum? Bu ne? Burası orman ya. O daha demin boşluk var dedik ya. Aynen, burası olmasın. Şu an oluyor. Sikim nereden ineceğiz? Dikkat et. Görmüyor mu? Oğlum. Panikten yanlış tuşa bastım ya, durdum. O sağ dur demedim ben. Arkamızdan ses geldi dedim.
sen yardım et ya oğlum, nereye geldik biz ya? Berk. Arkadaşlar. Beni bir hastaneye çekmem. Hayatımda bu kadar büyük bir yapı görmedim. Profesörü öldürelim mi? Buraya kadar gelip geri mi döneceğiz? Arkadaşlar. Yemin ediyorum ne diyeceğimi bilemiyorum. Yemin ediyorum ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Biraz dura bekleyin dur. Berk. 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 Can. Arkadaşlar benim düşündüğüm bir hastane böyle değildi. Bunu ben... Ne olur. Dikkat et. Arkadaşlar YouTube'da ben bunun bildirgesini geçtim, Instagram'da geçtim. Ve herkes bizden buraya gitmemizi bekliyordu. Ve sonunda uzun uğraşlar sonucunda bulduk. Yıllar yani... Nereden baksan bir 3 yıl var bizim buraya aramaya başlamamız. Ve Berk'in bazı bağlantıları sayesinde bulduk. Bizi buraya öğrenen kadın annesi burada görevliymiş. Ve Hemşire kadın. burada nasıl olayını size söylemek istiyorum. Kameradan nasıl görünüyor, net mi görünüyor bilmiyorum ama bir baksana oraya, banyedir oraya bak. Arkadaşlar şu gördüğünüz katlardan birisinde bir ışık her gece boyunca yanıyormuş burası kapatıldıktan sonra. Fakat buraya görevliler ne zaman gitse, o ışığın olduğu odaya ne zaman girse ışık kayboluyormuş. Ve bu hastane hiçbir şekilde elektrik bağlantısı yok, jeneratör bağlantısı yok. Bildiğiniz parlak bir ışık. Bunu bazen sosyal medyada ve haber sitelerinde görmüş olabilir. Belki gidelim mi? Devam edelim. Çukurlara dikkat ederek devam edelim. Allah'ım sen yardımcı ol. Yani hemen etrafında zaten belli bak. Çitler. Çitlerle sarılmış. Oha. Çitler boyunca biz niye bu yoldan dolandık ki? Buradan gelinebiliyormuş. Ama oradan kapatmışlar hemen. Baksana. Evet, ormandan geçemezdik. Buraya nasıl gideceğiz? Gidelim yanına bakalım. Arkadaşlar. Böbürlenmek gibi olmasın. Ben kesinlikle hava atmayı sevmem. Sadece duygularımı paylaşmak istiyorum sizinle. Eminim ki Berk de aynı duygulara sahip ve Arifan burada olsa o da eminim ki aynı duygulara sahip olacaktır. Şu an dünyanın en bilinen, en büyük, en vahşet olayların yaşandığı ve paranormal olayların döndüğü o akıl hastanesinin önündeyiz. Berk ne düşünüyorsun? Can, kanım çekildi benim ya. Ben emin ederim ki tuhaf bir duygu. Yani girişini bulmamız lazım. Köpek sesleri bize mi yaklaşıyor? Ama etrafta yaşayan bir... Şu an hiçbir ses duymuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya zoom gir. Allah için zoom gir şuraya. Şu en alt pencereye bak. Bir şey bize mi bakıyor? Oğlum bize bakmıyor mu lan? Kameradan görünmüyor da şu bize bakmıyor mu? Şurada bir şey sanki... Analizi gibi. Gördün mü? Gördüm. Can, Allah'ım sen yardımcı ol. Bu benim hayatımda gireceğim en büyük yapı, paranormal olaylar yaşanmış oldu. Dünyanın en büyük akıl hastanesi. Ve... Gitmiyor. Yürürken çok dikkat etmemiz lazım. Burasının aşağısı boş gibi. Binayı çekiyorum. Oğlum şunun büyüklüğüne bak ya. Giriş burada galiba lan. Buradan mı girelim? Bence burası giriş. Oğlum Çevresine çok bak. korkunç lan. Bismillahirrahmanirrahim. Göster bakacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen- Bismillahirrahmanirrahim. Çabuk gel. Kanka çabuk gel. Burası niye bu kadar alçak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardımcı ol oğlum. Burası neresi lan? Bilmiyorum ama
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Niyetimiz rahatsızlık vermek değil, çalıp çırpmak değil, döküp kırmak değil, defin aramak değil, büyü bozmak değil, büyü yapmak değil. Sadece Allah'ın selamıyla geldik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Arkadaşlar, oğlum burası binanın girişi değil bence. Bence de değil. Dışarısına bir bakalım bence. Oğlum bir dakika içeriden ses duydum galiba Can. Şuraya bak, şuraya bak. Dur. Duydun mu? Orada daha da mı alt kat var? Arkadaşlar, aldığımız bilgilere göre biz şu an Bodrum katındayız. Anlıyorum ki tavanın alçaklığından belli. Burada o akıl hastalarının en ileri düzey olanlarına beyinlerine elektrik vererek onları akıllandırmaya çalışıyorlarmış. Bir nevi insanlık dışı deney yapıyorlarmış üstlerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Can üst katlara çıkmaya çalışalım. Allah için çıkalım. Çok gerildim, üstüme çökecekmiş gibi duruyor. Bana dikkat et burada. Çok fazla pas demirler falan var. Kafanı çarpma. Görüyor musun bunun eskiliğini? Bayağı eski. Şuradan çıkış olmasın? Bizim merdiven tarzı bir şey bulmamız lazım. Burası şu an birçok hastaya burada işkence yapılmış. Ve kadının da dediği gibi burası yağmalanmış arkadaşlar. Videonun en başına koyduğum röportajda vardı. Oğlum mahzen lan bunlar. Burası neresi ya? Oğlum bizim... Oğlum bura nere lan? Oğlum Ben ışığımı kapatayım mı? Senin ışığını... kapat benim işim güzel. Oğlum mahzen lan buralar. Tövbe estağfurullah. Oğlum burası nedir böyle ya? Hayır bir Bodrum'un bu kadar dolambaçlı olmasının da anlamı ne? Bilmiyorum. Ben de ilk defa geldim. Ananı sikeyim. Can! Ödüm koptu lan kendi. Allah'ım sen yardım Oh. et. Can gel dışarıya çıkalım. Kanka dur. Merdivenleri bulmamız lazım. O kadar çok yere girdik. Ben böyle bir aksiyon yaşamadım hayatımda. Bu kadar bir gerilim yaşamadım. Gidelim az... Bir Çıkış var burada. çıkış bulmamız lazım. Çıkalım buradan. Buradan çıkabilir miyiz? Bilmiyorum. Tırmanalım. Tırmanabilir misin? Gideyim mi? Bir dene tırmanmayı dene. Gel. Yardım edin mi? Çıktım. Aha, buradan girebiliriz. Biz nereden gittik? Biz öteki tarafından girdik galiba. Emin değilim nereden çıktığımızda. O kadar yol dolandık. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizim yardımcımız ol. Bize yolu göster Allah'ım. Arkadaşlar sizin için Rusya'da hiç bilmediğimiz yerlere çok vakit harcayarak geldik. 2000 dolardayız, arabamız bozuldu ve sırf size sözümüze durmak için geldik. Umarım emeğinizin karşılığını verirsiniz arkadaşlar. Berk ta Ukrayna'dan geldi. Ben zaten Rusya'dayım. Bizim için gerçekten çok zorlu bir yolculuk oldu. Bura ne? Altta iniyor bak. Evet. Kendimize gidiyor. Polis kapıya çıkalım hızlıca. Evler nerede olabilir ki? Merdivenler. Burası labirent gibi ya. Oğlum vallahi de. Işık tut. Ödüm kopuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha merdiven. Çıkıyor muyuz? Hala. Berk, kusura bakma unuttum. Orayı çek. Bideylere ait olmuş olabilir mi? Bu. Askeri botlara benziyor ama kadın versiyonu gibi. Bunlar ne ya? İnan ben de bilmiyorum. İnan ben de bilmiyorum. 7. kata geldik.
Duvarda Rusça yazılar yazıyor. Ukraynaca mı Rusça mı? Ukraynaca. Ukraynaca. Burada arkadaşlar eskiden poliklinik olarak kullanılıyormuş. Buralarda böyle hastaların yattığı yataklar varmış, ne bileyim ameliyat şeyleri varmış, masalar varmış. Fakat burası kapandıktan sonra yağmalanıyor çünkü demir çok değerli bir şey. Hurdacıları satarak büyük paralar elde edebilmişler ve o hurdacılar burada her gece tek bir odada yanan ışığı görüyormuş. O da çocukların bedenini yiyen, çocukları öldürüp diri diri yiyen, öldürüp diri diri, kusura bakmayın, heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum. Çocukları öldürüp yiyen adamın odasından o ışığı yandığı söyleniyor. Bize o kadın öyle söyledi zaten. Can, şu bıçağı benden alır mısın? Kilitli. Ama nereden gidelim? Bilmiyorum ki, ben şu an nereden döneceğimizi bile bilmiyorum. Burası ne kadar uzun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sen mi konuştun? Bir şey dedin mi sen daha hemen? Hatırlamıyorum, bilmiyorum. Demedim galiba. Bilmiyorum. Ödümü kopartma lütfen. Biraz daha üst katlara çıkalım mı? Nereden geldik lan biz? Bilmiyorum ki. Oğlum labirent gibi böyle nereden çıkacağız? Çık burası değil. Acaba bu boru neden her katta var? Hep aynı yerde. Ben de bilmiyorum. Hastane belki biraz taşıma asansörü falan olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Hey! Burası mı? Ses. O duyduğumuz ve köpeklerin havlamaya başladığı ses. Evet, gene köpekler çünkü havlamaya başladı. Evet. Böyle diye bir ses. Peşinden köpek havlamaya başladı ve şu an köpek havlamanı duyuyor olabilirsiniz. O ses de duyuluyor çünkü. Burası ne kadar uzun ya. Ne yapalım? Üst katına çıkalım mı? Devam edelim. Üstüne çökmesin bir daha. Çok eski. Ondan çok korkuyorum. Baksana her yer yıkılmaya başlamış. Her yer. Bir tanesi burada satın almış üstümüze yıkıldılar. Üst kata bak. Tamam. Ne o ses? O ses gittikçe yükselmeye mi başladı? Bana mı öyle geliyor Can? Yükselmeye değil ya. Bize yakınlaşmaya başladı. Evet. Vakit kaybetmeden olayı anlatayım ben burada. Kameranın bataryası kaç? Bataryayı değiştirmem lazım. Sen bataryayı değiştir. Ondan sonra olayı anlatalım. Tam olayı anlatmaya başlayacaktık. O Can oğlum çok korkuyorum. sesi bizim dibimizden geldi. Yani ben fare olduğunu düşünüyorum. Fare olduğunu düşündüm. Çok tuhaf bir sesti. Uzaktan gelen o ses kadar kuvvetli değil. Ne oldu? Gene geldi o ses. Ya odalara bakalım ya çıkalım buradan. Devam edelim. Gidelim bakalım. Merdivenler nerede? Can ben bu katta çok gerildim. Bu kattan çıkalım. Başka kata gidelim. Hacı bence fare o. Normalde Arifan yorumlar böyle şeyleri.
Fakat ben bu sesin fare olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzaktan gelen o ses kadar kuvvetli değildi. Ama dibimizde geldi ses bildiğin. Burada hiçbir şey yok. Niye geldi o ses? Nereden geldi? Doğru diyorsun. Bildiğin yanımda duydum bu ses. Bu mu? Dur. Duydum. Bir şey olacak. Oğlum şuraya bak lan. Aya baksana. Oğlum bak, Gece Hastanesi'ndeyiz şu an. Can ben gittikçe... Dur. Gel. Şurada bir esinti var. Olayı buradan açacağım. İçim ferahladı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yardımcı ol. Bak sese bak. Olayı anlatıyorum. Rusya'da bulunan bu akıl hastanesi, Sovyetler Birliği Rusyası döneminde Joseph Stalin'in bizzat kendi emriyle yaptırılmış ve 1948 ila 1989 yılları arasında faaliyette kalmış. Asıl amacı şizofreni hastaları, kişilik bozukluğu yaşayanları ve akıl hastalarını tedavi etmek için yapılmış. Lakin 2. Dünya Savaşı'nda Rusların eline düşen Nazi askerleri ve Alman vatandaşların üzerinde deney yapmaya başlamışlar. Stalin'in ölmesi ve hastanenin denetimsizliği yüzünden işler çığırından çıkmış ve insanlık dışı deneyler yapılmaya başlanmış. Rus doktorlar akıl hastalarına elektrik vererek ve beyinlerini anestezi kullanmadan ameliyat ederek tedavi uygulamışlar. Lakin hastaların yavaşça ölmesi ve hasta sayısının azalması ile şüpheleri üstlerine çekmişler. Bir süre sonra da hastane içindeki hastalar ile beraber kaderine terk edilmiş. Aç kalan hastalar birbirlerini yemeye ve öldürmeye başlamış. Çevre kasabada yaşayan küçük çocuklar hastaneye gelmiş ve onlar da hastaların kurbanı olmuş. O gün bugündür. Hastane ve hastalara ne olduğu bilinmiyor. Ayrıca burası dünyanın en ünlü ve bilinen paranormal olayların yaşandığı yerlerden birisidir. Oraya ulaşabilen bir gazeteci, kasabalılar, hatta askeri personel orada elektrik olmamasına rağmen her gece bir odasında ışık yandığını söylemekte. Ve gazeteci fotoğraf çekmeyi, bu olayı kanıtlamayı başarmıştır. Ayrıca hastanenin yakınında bulunan ormandan hastaların çığlıkları yankılanmaktadır. Arkadaşlar işte olay bu şekilde gerçekleşmiş. Ve bu tür olaylar yaşanıyormuş burada. Ki ben gerçekten çok gerildim. Berk de çok gerilmiş. Biz kadar çıkalım mı? Bu kadar geldik Yoksa çıkmazsak yan binaya olmaz. Yan binaya falan mı girelim? Şu Tamam. an dünyanın en büyük akıl hastanesindeyiz ya. Ben buranın uzunluğunu anlamadım yalnız. Galiba bütün binalar birbirine bağlı bir şekilde. Dur. Kanka kaç katlı burası ya? Bilmiyorum. 12, 13, 15. Çok yüksek gözüküyor. Duydun mu? Ben daha çok ciyaklama gibi ince bir ses duydum. Çatıya geldik neredeyse. Çatıda içen var mıdır lan sence? Bilmiyorum, bakalım. Çatıya çıkıyoruz arkadaşlar. Oğlum çok korkunç duruyor, şuraya bak. Benim işte kıl korkum olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Nerede en oyun şey benim yüksektir. Benim şu an birçok şey karşı korkum başladı.
Bence bu binadan çıkıp diye binaya geçelim. Bence de. Hani gezebileceğimiz bir dışına konuşuyoruz. Çok uzak şu an. Arabaya nasıl gideceğiz? Bu saatte bilmiyorum. Sabah bekleyeceğiz. Ben arabanın nerede olduğunu bile hatırlamıyorum. Nasıl bulacağız? Yolu hatırlıyorum. Patikayı bulabilecek miyiz acaba? Buluruz. O kuyu, o bulduk ya, ilk kuyu bulduk ya. Ya araba çalışmazsa yine. Güzel bir şey yok. Sabah bekleyeceğiz. Kendimizi güvenli bir yer bulup orada gece geçirebiliriz aslında. Hangi biti dışarı çıkınca gideceksin? Bilmiyorum arkadaşlar, görüyor musunuz ama camdaki şu... Bakın. Ya bir bak. Gözler bak hareket ediyor. Bak. Can Bak, gidelim bak, buradan. Can. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Vallahi billahi hareket ediyor. Ben böyle bir şey bizim mağara videomuz var. Mağarada bir gece videosuna görmüştüm belki. Kayboldular bak, kayboldular. Daha demin net bir şekilde göründü mü? Sen çekiyordun çünkü. Sen çekiyordun daha demin Berk. Net bir şekilde Can görmüşüm ya. Gördüm bak şu an gözüküyorlar. Kayboluyorlar. Bir geliyor bir gidiyor. Allah. Bak. Allahu Ekber. Oğlum Can, bismillahirrahmanirrahim. Bak. Sesi duydun mu sesi? Berk benimle. Yavaşça şu geldiğimiz yere doğru gidelim. Biraz orada bekleyelim diyorum ben. Tamam hadi. Gel. Al bakayım sen de. Karışı. Allah ışığı kapat. Allah'ını seviyorsan ışığı kapat. Allah'ını seviyorsan ışığı kapat. Bulamıyorum. Ananı sik. Tövbe estağfurullah. O ses neydi lan? Pencereye bak. Görünüyor mu bilmiyorum. Gözüküyor. Anı. Can. Camlara bak. Oğlum bu lan. Bak, Yemin billah ışıklara olsun bak. hareket ediyor. Allah'ıma ışıklara bak Can. Can oğlum. Gidelim buradan. Işık aç. Allah'ını seviyorsan ışık aç. Bize bakıyorlar. Yemin billah bize bakıyorlar. Ananı sikim bize bakıyorlar. Can gidelim buradan. Can. Abi bak gözünü seveyim. Bizim gitmemiz lazım artık buradan. Farkındayım. O camdaki şeylerin ne olduğunu bak dilimi ısırdım. O panikle, o bağırmayla. Abi bak. Arkadaşlar dilim aniden şişti. Dilimi ısırdım. Ne olduğunu anlamadım bile ya. Camdaki şeyleri sen de gördün değil mi? Gördüm abi bak. O işaret bizim için şuydu. Her işin bir bırakma noktası var. Zorlamamamız Yani gerekiyor. insan olması imkansız şeyler. O kadar ışık falan tuttuk ve gözleri sanki kırmızı Ya parlıyor. bağırdık abi, o kadar hiçbir hareket yok. Hani bak duruyor öyle bize bakıyor Göz resmen. yanılması da olduğunu sanmıyorum. Kamerada bariz net bir şekilde belli olmuş. Ya konuşamıyorum. Çok kötü Can ya. gidelim abi buradan. Bak artık. Sesi duyuyoruz. Buraya doğru tut mikrofonu kanka. Tamam dur hareket et. Bir şey geçiyor. Sikim bir şey geçiyor. Sikim bir şey geçiyor. Can siktir. Yavaşça çıkalım gel peşinden. Gel. Çabuk kanka. Sesi kaçır çabuk. Pis. Anam çukur var. Oğlum hiçbir şey görmüyorum. Merdiven varmış lan burada. Can dikkat et, burada yerler çok bozuk. Işıksız gidemeyiz, burada yerler çok bozuk. Berk. Sesi duydun mu? Sesi duydum abi, bir şey gıcırtı geldi, böyle gıcırtıyla geçti gitti. Önümüzden geçti. Lan korktum bundan geçti. Kuyu. Bakalım mı? Abi gitmeyelim, gözünü seveyim, gitmeyelim. Bırakmamız lazım artık. Gitme o tarafa. Sikim Berk. Can. Oğlum. Onu sikim lan. Can gidelim. Şunu yakınlaşsana. Can. Sikim Berk.
Gidelim. Allah'ını seversen gidelim artık buradan. Çabuk gidelim. Can hayır. Tek yanan ışık değil mi bu? Can gitmemiz lazım artık. Bakalım şuna Allah için bakalım. Abi manyak mısın? Öldürecek misin bizi? Siktirecek. Biz bunun için geldik. Can amına koyayım seni. Bu olayı bu. Her gece tek bir odada ışık yanıyor. Ya Can siktir. Abi sikerim ben gidiyorum ya ne bok yersen ye kendin. Allah için gel bakalım şuna. Allah Can. için gel bakalım bak. Çok merak ediyorum. Can dinle abi beni bak girmeyelim. Bokunu çıkartmaya gerek yok bir şey. Duracağın yeri bile artık. Ben bakacağım gel Allah için gel. Amına koyayım seni gel yürü. Bir dakika. Işığı kapat. Can dur be amına koyayım. Duymadın mı sesi? Işık aç. Yürü çıkalım. Nasıl geliyor? Can ben bir şey duymuyorum ama. Gel yapmaya geldiğim şey yapalım gidelim. Dördüncü kat. Hangi odada? Biz bu taraftan geldik. Dağılalım savunayı ben buraya. Aynı yere çıktık. Abi ne demek hiçbir şey yok? Böyle saçma şey mi olur? Böyle bir şey olamaz. Burada hiçbir şey yok. Abi çıkalım buradan. Tamam Allah. Yürü. Bekleme. Allah'a yaşıyoruz. Allah'ım sen bize yol göster ya Rabbim. Allah'ım. Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Maliki yemin. İtina sıratal çekim. Sıratel izin enamte aleyküm. Garul mağdubu aleyküm. Belet dâleyn. Amin abi yürü. Çık. Kaç buradan. Arabaya gitmemiz lazım hızlıca. Ormana gir koş. Orman yolda. Çukurlara dikkat et. Nova Prospect'ten bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 2 yıldır aradığımız bir hastane vardı. Sonunda orayı bulduk ve Rusya'da oraya ulaşmak oldukça zor oldu. Ama olay gerçek mi değil mi onu araştırdık. Bu olay çok ünlü bir olaydı biliyorsunuz. Haberlere ve birçok internet sitesine çıkmıştı. Her gün bir odasına ışık yanıyormuş. Ve sanırım biz de böyle bir şeyle karşılaştık. Çünkü onun başka bir açıklaması olabileceğini sanmıyorum. Ama daha da ötesiyle de karşılaştık arkadaşlar. Pencerede sanki 5-6 tane insan kıpkırmızı gözlü şeyler bizi izliyordu. Bir cin mi desek, ruh mu desek bilemiyoruz. Belki de bir rastlantı olabilir ama mantıklı bir açıklamasını bulamıyoruz. Fazla süre gerek yok arkadaşlar. Nova Prospect kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunun yanı sıra Korku Atölyesi isimli Mehmet Emin Sütçü seslendirmemizin kanalına da abone olmayı unutmayın. Çok güzel videolar hazırlıyor, korku hikayeleri hazırlıyor. Ve Instagram hesaplarımızı takip ederek her türlü videoyu anında öğrenebilir, bize sorular sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, Nova Prospect ile kalın. Ayrıca 13 Temmuz'da Kapalak Kızı sinemalarda.